söylüyorlar. Gözlemlenebilir bir gerçek. Ama aslında gözlemlenemeyen şey şu son 4 ayın nasıl bir yıl oldu? Şubat ayına baktığımız zaman geçmiş tarih, Aralık 19 ise sanki tarih öncesi zaman gibi. Covid-19'un ortaya çıkışından bu yana uluslararası düzenlemeler, diplomasi, gerçekler her şey yeni bir hal aldı. Küresel düzeyde yaşam tarzımız son 4 ayda son 20 yıldan daha fazla değişti. Buna kanıt olarak hava kirliliği haritaları, boşalmış şehirler, düzelmiş trafik sorunlarını düşünebiliriz. Filmlere, romanlara, hatta gelecek nesillerin tartışmalarına konu olacak son 4 ay. O kadar çok olay yaşadık ki son olaylardan sonra yeni geleceğimize uyum sürecine ihtiyacımız olacak. En iyisini, en kötüsünü gördük, en karanlığı, en aydınlığı gördük. Ülkelerin insan hayatı kurtarmak için bir araya gelip kardeşçesine çalıştığını, bu kardeşlikten nefrete dönüşünü de gördük. Bugün kötü iletişimin, zorunluluğun ve yüksek anlamda politik beceriksizliğin ortaya çıkardığı durumlardan biri hakkında konuşacağız. Bugün İspanya-Türkiye arasında ortaya çıkan, aşkla doğup nefrete doğru evrilen diplomatik krizden söz edeceğiz. Entre Tercios y Bifitter kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda konuşulan her şey sadece bir görüştür. İyi de olabilir, kötü de olabilir, kabul edebilir ya da etmeyebilirsiniz. Sadece altını çizmek istiyoruz. Her şey sadece bir görüş. Amacımız sizleri biraz eğlendirmek ve sadece eğer yapabilirsek biraz da düşünmeye itmek. Her türlü görüşü açığız ama sadece bunu nasıl dile getirdiğiniz önemli. Bununla birlikte başlayalım artık. Açık olmak gerekirse İspanya koronavirüsünden en çok etkilenen ülkelerden birisi. Önlem alma konusunda biraz geç kaldılar. Eğer bir partiye geç gidersen ne olur? Kimsenin yemek istemediği sandviçler, gazı kaçmış Coca-Cola'yı bulursun. Yani bu tıbbi malzeme konusunda da bu şekilde oldu İspanya için. Çok geç kaldılar. Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayından beri, yani haftalar öncesinden bu virüsün pandemiye dönüşeceğini, ülkelerin önlemlerini alması gerektiğini duyurdu. Gelin biraz zamanda geriye gidelim. Virüs artık sadece Çin'de görülen bir hastalık değil. Onlarca insanı hastanelerde katleden bir salgın. İnsanlar tam anlamıyla nefes almak için mücadele ediyor. Spontane olarak kullanılmak için üretilen yapay maskeler ise çok değerli nesneler haline geldi. Fiyatları hızla artmaya başladı. Ülkeler bu maskelerin peşinde, o pazar senin bu pazar benim aramaya başladılar. Çin'den açıklama geldi, stoklarında yok. Ülkeler umutsuzca maske arayışında. Yani uluslararası işbirliği, uluslararası yardım artık sadece o uluslararası konferanslarda dinlediğimiz klasik kelimeler olmaktan çıktı. Artık o bir gerçek. İspanya da aynı şekilde uluslararası yardım arayışında ve NATO'ya gidiyor. Artık sadece solunum cihazları değil, normal düzeyde basit maskeler, eldivenler, önlükler ne gerekirse her şeye çok ciddi anlamda ihtiyaçları var. Artık bu maskeler doktorların hastalarla ilgilenmeme arasındaki köprüyü oluşturan objeler. Türkiye'de koronavirüs olaylarının çok geç ortaya çıkması biraz sürpriz oldu. Bütün Avrupa koronavirüsünden yıkılırken, onlarca insan hastanelerde ölürken Türkiye'de hala tek bir vaka bile yoktu. Görünüşe göre başkalarının hatasından ders almış, birazcık önlemlerimizi yerinde ve doğru şekilde almıştık. Ama artık durumlar değişti. Türkiye'de de artık binlerce koronavirüs vakası var. Bu da şöyle bir olaya neden oluyor tabii ki. Artık insanlara gönderdiğimiz onlarca ton yardımlaşma, onlarca ton tıbbi malzeme, belki yarın bir gün bizim de bunlara ihtiyacımız olacak düşüncesiyle hükümet bunlarda bir sınırlama yaptı. Yani cömertlik de bir yere kadar değil mi? Yani bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin yapılan tıbbi malzeme satışlarına sınır getirmesine rağmen NATO'dan gelen yardım çağrısına kayıtsız kalamadık ve 1 Nisan'da İtalya'ya ve İspanya'ya 25 ton tıbbi malzeme uçağı gönderdik. Bunların içinde maskeler, önlükler, eldivenler, dezenfektanlar, birçok şey. Biraz tesadüf gibi görünse de bence bizim İspanya ile aramızda çok derin bir ilişki var. Bunu sadece ben söylemiyorum. Norman Stone'un Türkiye'nin Kısa Tarihi kitabında da bu konudan biraz bahsediyor. Yani Türkiye ile İspanya arasında şöyle benzerlikler var. Türkiye'ye kardeş sayılabilecek bir ülke varsa o da İspanya'dır. İspanya'da da Dünya İmparatorluğu, 700 yıllık İslam tarihi, sonradan kurulan ulus devleti, yani ortak paydalar çok fazla. Bu kitabı da aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Çok iyi bir kitap. Gerçekten bilgilendirici, tavsiye ederim. Her neyse gelelim asıl konumuza. 1 Nisan'da 25 tonluk tıbbi malzeme uçağı İspanya'ya ulaştı.
En çok ihtiyaç duyulan zamanlarda gelen bu yardım İspanya için çok büyük bir hediye oldu. Herkes Türkiye'ye büyük teşekkürlerini iletir. Herkes Türkiye'yi örnek ülke olarak gösterir oldu. Şimdiye kadar olan her şey harika. Yani hikayemizi mutlu bir sonla sonlandırabiliriz demek isterdim ama maalesef bu hikayenin mutlu bir sonu yok. Asıl tartışma birkaç gün sonra ortaya çıktı. Biz 1 Nisan'da 25 tonluk tıbbi malzemeyi gönderdik ama ortaya şöyle bir iddia çıktı. Yani İspanya'nın bir bölgesi olan Castilla-La Mancha bölgesindeki hastane için Türkiye'deki bir şirketten 150 solunum cihazı siparişi veriliyor. Ancak Türk hükümeti bu cihazların İspanya'ya ulaşmasına izin vermiyor. Yani transferi engelliyor. İspanya'da şöyle haberler ortaya çıkıyor. Türk hükümeti bizim aldığımız cihazlara el koydu. Durumun Türkiye'de de kötüleşmesinden dolayı bu cihazları kendi kullanmaya karar verdi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bunu ankete bırakıyorum. Yani sizce Türkiye cihazları üreten ülke ve ihtiyacı olan ülke mi cihazları kullanmalı? Yoksa parasını peşin ödedikleri ve onların da çok ihtiyacı olan İspanya mı bu cihazları kullanmalı? Bu konuda biraz İspanyol makamlarda sorun var sanırım. Görünüşe göre koltuğunu şans eseri almış ve sıfır diplomatik becerisi olan İspanya Dışişleri Bakanı bu konuyu medyaya taşıyor. Türk hükümetinin kendinin parasını ödediği 150 solunum cihazını İspanya'ya göndermediğini söylüyor. Yani bunu diplomatik yollarla, diplomatik beceriyle çözmesi gerekirken bu konuyu medyaya taşıyıp Türkiye'yi kötü adam olarak gösteriyor. Diplomasinin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Sanırım bu bakanımız sadece bir haftalık kursla diplomat olmuş. Evet, bu olay Dışişleri Bakanı tarafından medyaya taşınınca siz de tabii ki İspanyol vatandaşların tepkisini tahmin edebilirsiniz. Benim şahsen birçok İspanyol arkadaşımın sosyal medyada paylaştığı paylaşımları gerçekten hatırlamak bile istemiyorum. Yani bir gün öncesinde İspanya'ya 25 tonluk yardım yapıyoruz. Bir gün sonrasında da asıl önemli olan 150 solunum cihazını onlara göndermiyoruz. Yani 48 saat içinde İspanya ile Türkiye arasındaki ilişki kardeşlik, dostluktan böyle bir düşmanlık aşamasına evriliyor. İspanyol vatandaşların tepkileri arasında bazı sosyal medyalarda, bazı haber kanallarında şöyle yorumlar bile okudum. Size birkaç tanesini aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakacağım. Belki şimdi görebilirsiniz birkaç tanesini. Yani şöyle diyenler var. Türkiye'deki 200 NATO askerimizi ülkemize geri alalım. Türkiye ile olan bütün diplomatik bağlantılarımızı koparalım. Ankara'daki İspanya Büyükelçiliğini kapatalım. Burada suç tamamen işi doğru düzgün yönetemeyen Dışişleri Bakanı'nın. İş bu raddeye gelince çözümü için Türkiye Dışişleri Bakanı ile İspanya Dışişleri Bakanı bir görüşme düzenliyorlar. Neyse ki bu görüşme sonrasında her şey tatlıya bağlanıyor ve yeni bir transfer ayarlanıyor. Peki neden bu malzemeler İspanya'ya gönderilmemişti? Neden Türk hükümeti bu malzemeleri tutmuştu? Size Dışişleri Bakanımızın açıklamasını buraya bırakıyorum. Görünüşe göre tıbbi malzeme satışında sınırlama olmasına rağmen bazı Türk şirketleri bu yasağa uymayıp satışlarına devam ediyorlar. Ama İspanya'nın bu zor durumda kalmasından dolayı Türk hükümeti esneklik yaparak bu malzemeleri İspanya'ya gönderiyor. Yani tüm bu malzemeler 72 saat sonra Madrid'e ulaşıyor. Aslında en başından olması gereken, diplomatik yollarla çözülmesi gereken bir sorun çözüme kavuşuyor. Malzemeleri Türkiye'de el koyulması doğru bir şey miydi? Bundan emin değilim. Ama 24 saat içinde bir ülkenin kardeşlikten düşmana çevrilmesi bunun ne kadar doğru olduğu da ortada. Bu konu İspanyol medyasında çok ciddi anlamda yer aldı. Bilmiyorum Türk medyasında bu kadar yer aldı mı? Siz bunu duymuş muydunuz daha önceden? Lütfen bildiklerinizi aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakın, olur mu? Videonun başından beri söylüyoruz. Her şey değişti. Politikalar, uluslararası ilişkiler, uluslararası düzenlemeler, hayat tarzımız son 4 ayda çok ciddi anlamda değişti. Ama bazı şeylerin de değişmemesi gerekiyor. Mesela diplomasi gibi. Çünkü diplomasi sadece çatışmalardan kaçınmakla kalmayıp ayrıca bu çatışmalar uzun vadede çözüme kavuşturabilecek tek stratejidir. On binlerce insanın hayatta kalabilmek için siyasete ihtiyaç duyduğu bu kriz anlarından
Devletin yüksek makamlarında iletişim ve müzakere becerileri yüksek olan diplomatlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu sanırım siz de gördünüz. Ben şahsen her şeyin yanlış anlaşıldığını, zayıf bir iletişimden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu olayın hiçbir bölümünde bir kötülük görmek istemiyorum. Yani kardeş olarak düşündüğüm, gördüğüm İspanyollarla aramızda herhangi bir çatışma, herhangi bir kriz olmasını kesinlikle istemiyorum. Çünkü sonuç olarak maskeler bu kadar ortak benzerlikleri olan ülkeleri ayıramazlar, değil mi? Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Evet, ben videomun sonuna geldim. İspanya benim için biraz ince bir nokta. Bilenler biliyordur. O yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim. Bilmiyorum herkes bu konu hakkında bilgi sahibi miydi ama ben yine de İspanya'nın bakış açısını da size vermeye çalıştım. Siz de bu videoyu beğendiyseniz, bunun gibi videoları izlemeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada sosyal medya hesaplarımızın linkleri de aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. İsimleri aynı buraya bıraktığımız gibi. Entre Tertius EB Filter. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.